Herkese merhaba. Stage 2'nin sonuna yaklaşırken playoff'lara kalmayı garantileyen 3 takım belli oldu. Son haftalar diğer takımlar için giderek daha da kritik bir hal alıyor. Hazırsanız Pexa Bülten EMEA Stage 2 3. hafta başlıyor. Hafta temsilcimiz Foot ile Giantx arasındaki kritik seriyle başladı. Foot geçen hafta Vitality karşısında aldığı ağır mağlubiyetin ardından grubunun namağlup takımı Giantx karşısında galibiyet arıyordu. Bu galibiyet playoff yolunda büyük bir avantaj sağlayabilirdi. Seri Foot'un seçimi olan Sunset haritasıyla başladı. Giantx maça üstün başlasa da Foot ikinci yarıda oyuna ortak oldu. Ancak harita 13-11'lik skorla Giantx'in zaferiyle sonuçlandı. İkinci yarıda Heaven'da ise Krax'ın yıldızlaştığı performansla Foot durumu eşitledi ve seriyi Bind'a taşımayı başardı. Bind haritasında İspanyol ekibi Giantx 5-1'lik skorla güçlü bir başlangıç yapsa da 7. round'dan sonra üstünlüğünü koruyamadı. Harita 13-5'lik skorla Foot'un galibiyetiyle sona erdi. Bu sonuç Giantx'e Stage 2'deki ilk mağlubiyetini tattırdı. Gün bir diğer temsilcimiz BBL ile Gentlemates arasındaki seriyle devam etti. Seri BBL'in seçimi olan Sunset haritasıyla başladı. Aynı komplarla mücadele eden ekiplerin karşılaşması 13-3'lük skorla BBL'in zaferiyle sonuçlandı. İkinci harita Lotus'ta ise Gentlemates ilk yarıyı 10'a 2'lik üstünlükle kapattı. Ancak BBL ikinci yarıda müthiş bir geri dönüş sergileyerek haritayı önce uzatmaları taşıdı. Ardından zafere ulaştı. Böylece BBL seri 2-0 kazanırken Gentlemates Stage 2'nin 3. haftasında bir kez daha comeback yiyerek mutsuz kapattı. Haftanın ikinci günü Team Liquid ile Apex arasındaki seriyle başladı. Serinin ilk haritası Ascent nefes kesen bir mücadeleyle 26 round sonunda Team Liquid'in 14-12'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. İkinci yarıda Crowd'da Team Liquid erken oyunda öne geçse de Apex'in güçlü atak performansı seriyi 1-1'e getirdi. Serinin kaderini belirleyecek Lotus haritasında ise Team Liquid'in tecrübesi öne çıktı ve Apex'i 13-6'lık skorla adeta ezdi. Bu sonuç Team Liquid'in playoff biletini garantilemesini sağlarken henüz galibiyet alamayan Apex'i neredeyse imkansız matematiksel hesaplamalarla baş başa bıraktı. Günün diğer serisinde Koi ile Karmine Corp karşı karşıya geldi. Koi kendi seçtiği Lotus haritasında adeta fırtına gibi başladı. Karmine Corp'un zayıf mücadelesi karşısında haritayı 13-9 kazanan Koi seride 1-0 öne geçti. Ancak serinin devam eden haritaları Koi'nin Lotus'taki etkileyici performansından çok farklı bir tablo çizdi. Karmine Corp Sunset'te 13-2 ve Heaven'da 13-4'lük ezici galibiyetlerle seriyi 2-1 kazandı. Haftanın son günü seyir zevki yüksek maçlarla sona erdi. İlk seride Navi ile Fnatic karşılaştı. Seri Navi'nin seçimi olan Bind haritasıyla başladı. Komplara bakıldığında takımların önceki tercihlerini sürdürdüğü ve ligin tek Teo seçiminin beklendiği üzere yine Alphager'den geldiği görüldü. Navi kendi seçtiği haritada oldukça dominant bir başlangıç yaptı. Ancak uzatmalara giden heyecan dolu harita 28 round sonunda Angel'ın takım arkadaşını kör etmesiyle Fnatic'in zaferiyle sonuçlandı. Navi Ascent'te 13-10'luk skorla cevap vererek seriyi Icebox'a taşıdı. Icebox'ta Wistin'in iki köklü takımı modern komplardan uzak birbirini taklit eden seçili komplarla mücadele etti. Navi haritayı etkileyici bir başlangıç yaptı. Fnatic ise rakibinin hamleleri karşısında çaresiz kalarak ilk kill'i ancak 4. roundda alabildi. 6. roundda skor 29-3'lük çarpıcı bir farka ulaştı. Fnatic 7. roundda ilk galibiyetini alsa da pes etmeyen mentalitesiyle ikinci yarıda oyuna ortak oldu ve haritayı 13-11 kazanarak seri 2-1 aldı. Bu sonuçla Fnatic playoff biletini garantileyerek haftayı galibiyetle kapattı. Haftanın kapanış serisinde Vitality ile Team Heretics kozlarını paylaştı. Seri Heaven haritasıyla başladı ve takımlar birbirlerinin aynısı olan komplarla sahneye çıktı. Rekabetin ve heyecanın dorukta olduğu harita 13-11 Team Heretics'in üstünlüğüyle sona erdi. Seri Vitality'nin seçimi olan Ascent ile devam etti. Haritaya 6-0'lık skorla dominant bir başlangıç yapan Vitality ilk yarıyı 8-4 önde kapattı. Team Heretics ikinci yarıda yalnızca tek bir round kaybederek müthiş bir geri dönüşle haritayı 13-9 kazandı ve bu galibiyetle playoff biletini de garantiledi. Kendisi adına sezonun en iyi performansını sergileyen Grubinho bunu bir ace ile süsledi. Off the back of it, but Grubby's completely unknown. Again, less scratching their heads as they go one player down. Zeus still hasn't identified to what? No way! And it's Had 1v5, but Grubinho might just take 5. yeah, it looks to be the case as Grubby wants his ace. He knows exactly where Seeded is as he tries to deny it, and he'll get it. Time to do the hard work. GX have been fleshing out their strat book, but as I mentioned, if you're doing your prep, especially of GX on this map, which may I remind you, for the first 5 maps we've seen them play, they've Foot Ekoran'dı klasik ile çalıyor. B-site and already Cracks running into trouble, or trouble running into him, and actually, Stone 3 with a classic! How on earth's he done that? No idea. Spike though still to be collected, and Foot have time to come up with how they want to retake this site. 30 As you look seconds towards left. Yetege going to main. No weapons picked up. As you've already mentioned, Yetege is starting to close the net, so the rest of Foot just need to keep them entertained, and the paranoia's hit both. That's the setup for Yetege. 5 kills. Paranoia and set up
Yetiji, yeah, unbelievable round all in. But what Giant X doing the way? Hey Safeguard Thrifty 4 foot. BBL 13 saniyelik pistol round ile Vizit'te EMEA'da bu yılın en hızlı round rekorunu kırdı. You claim this series, you need to see them put their best foot forward. The opening for Levin, he's been great here in the pistol rounds. And it's Or just fastest ever round in EMEA. Because that has got to be up there. You're talking about within like, what, around 10, 15 seconds, the whole round is over? Like, that's as bad as it could have been. 128 on the Like, clock. that's as bad as it could have Prox'un rastgele denemesi Lev'ne isabet ediyor. been to rub his gun. Yeah, whatever stat you need, tweak it around, show me it's trash. Levin's already down. Nice opening by Prox. I like that little aggression through the door, and he gets out scot-free. That was a buy. Well, I'll tell you what, it was a bonus round for Gentlemates. That's a ridiculous pick. BBL'in Gentlemates karşısındaki müthiş geri dönüşünde 23. roundda Lev'den gelen ace maça damga vurdu. Instead, if they choke this, they are going 0-3 and Levin. I said maybe he just needed an awakening. He's definitely found it. This isn't a light buy. This is a full investment once again. And he is just single-handedly tearing them a new one. Levin has decided. This is disastrous. Mates won't have a strong buy. They won't have ults to fall back on, and that lead that looked so commanding. It looked undoubtful that we would stage an ace to bring them all the way to round 24. He's been opening these rounds, and this time he closes it too. So bear in mind, he is 16 and 18 right now. He's had 8 kills in the last 2 rounds. So he is just equal. Kurot da Olizar'a B main infosu için güzel bir kamera kullanıyor. Well, it's going to be an equal round for Apex. This cycle will not be complimentary of them. Nice little cam. Gets a little bit of early way of responding to this whatsoever. That should hopefully be the round. Batu Jinax short ile yarım kalan işi bıçak ile tamamlıyor. Close. This attack side is already looking like one of the better ones on Corrode. No, and we're down to the 9! Just one chance to finish this map in regulation, as was the case on Ascent. Can they learn from their mistakes? Couple weeks in a row. I think like the one thing that we need to know here is that for what people are saying, like for what I Alfajer Theodoronu ile Alexic'in ultisini kapatıyor. but it's been taken offline, and Alpha as well gets a kill. And Alexic both investing. This was such a nice use of the Minibo Ice ultisinden dönen rakibini vuramayarak Pro Arena'da ender görülebilecek bir hata yapıyor. Taken out early. Round's Minibu done. wraps around, and the round is over. Win or lose, you will be taken down when you. I'm sorry, Minibu, I'm a huge fan, but that's the... I cannot believe what I've just witnessed. Minibo iki farklı pozisyonda Ice ultisine klonunu göndermeyi başarıyor. They haven't been defeated. That is a bold move from Kiggs. Kovac needs to make Round up. comes down to Boo just being in the right place at the right time. They Taken can't out find early. it. Decoy sent. Did it? It didn't get it. Oh, Did it? It did. It did. It did. either that or he's trying to Riens post-plant oynamak isteyen Les'i şok oku ile avlıyor. already been half, and they're just going to try and stick it. Riens has almost managed to do it. The shock dart, it's going to lean in, and he's managed to find the kill at the end. Style points for Riens, and Minibu does well on that backside fight, but it's this quick reaction. The second shock dart still primed and ready. And once the count it's comes the out. no. Bu haftanın ACS lideri 299 ile Aves oldu. Onu 269 ACS ile Ruxic, 256 ACS ile Alfajer ve Riens, 252 ACS ile Martin takip etti. Alt sıralarda ise 125 ACS ile Shao, 128 ACS ile Kamik ve BDG, 130 ACS ile Boster ve Ara yer aldı. Ascent ve Lotus 4'er kez seçilerek haftanın en çok tercih eden haritalar oldu. Krot ve Bind ise 5'er yasaklamayla takımların en çok kaçındığı haritalar olarak öne çıktı. 3. haftanın en çok seçilen ajanı Omen olurken Harbor, Reyna, Sky, Claw, Brimstone ve Veiley hiçbir takım tarafından tercih edilmedi. Peksa Bülten'in sonuna geldik. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. And he gets away with it. Meanwhile, Ye trying to tuck down in hell. Somehow still alive. There's the knife. Unapproachable this A side is. Even
I also love, we were talking so much about, yeah, I'm going for the knife every time. Calling back to the previous time these teams played against each other.